Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebekler için çok tatlı, çok şirin bir yelek modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama modelim çok farklı bir model arkadaşlar. Roba kısmı farklı şekilde ilerliyor. Desenlerin denk düşmesi için her ayrıntısını size anlatmam gerekiyor. Anlatacağım, o yüzden uzun sürebilir. Uzun sürerse de iki video olarak paylaşabilirim. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Evet, kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Zemin olarak beyaz kullanacağım. Sarı ve pembeyi de desenleri yaparken kullanacağım. Erkek bebeklere de uyar. Modelim 3 ay 1 yaş arası bebeklere olur. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın, yardımcı olurum inşallah. İp olarak şöyle göstereyim. 100 gram 330 metrelik Alize Happy Baby kullanacağım. Kalınlıkları aynı olsun arkadaşlar. Diğer ipleri de çünkü çirkin durur kalın iple ince ip uyumu. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Benim elim orta genişlikte arkadaşlar. Eğer ki eliniz sıkıysa kalın şiş kullanın. Eliniz genişse de mesela 3 numara şiş kullanabilirsiniz. Evet, 3 ay 1 yaş için şişime 74 tane ilmek atacağım. Desen yapacağız. Desenlerin denk düşmesi lazım. O yüzden 74 ilmek atacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer ki daha büyük yapmak isterseniz de 5'er ilmek fazla ya da 5'er ilmek daha küçük yapmak isterseniz, ipiniz kalınsa 5'er ilmek eksik başlayabilirsiniz. Evet, şişime 74 ilmek atıp döneceğim. Evet, şişime 74 tane ilmeğimi attım, çevirdim. Haroşa yapacağım. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Onu söyleyeyim. Ters örüyorsanız kendi bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Ters örebilirsiniz. Evet, haroşa örerek ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle son 2 ilmeğim kaldı. Şöyle son ilmeğimi ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Toplamda 4 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi bu sırada düz öreceğiz. Kenar patını haroşayı ters örenler için söylüyorum. 7 ilmek haroşa olacak. Ben düz ördüğüm için düz örerek ilerleyeceğim. Düğme iliğini bu sırada koymayacağım. Evet, düz 7 ilmek haroşa olacak. Aradaki ilmeklerim düz olacak. Son 7 ilmek de haroşa olacak. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle. Yine son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim. Baştaki 7 ilmek haroşa olacak. O yüzden düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamızı örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1, 2. 1 doladım. Roba artırması yapıyorum. 2 ilmek düz. 1 doladım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmek örüyorum. 1 doluyorum.
2 ilmek düz örüyorum, bir doluyorum. 2 ilmek örüyorum, doluyorum. Evet, 2 ilmek ördüm, bir doladım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle bir doladım, 2 ördüm, bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi ördüm. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet. Son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Evet, 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, arka yüzden son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Evet, son kenar ilmeğimi de ördüm. Son kenar ilmeği çıkışta ördüyseniz girişte örmeyeceksiniz. Örmediyseniz bir sonraki sırada öreceksiniz. O şekilde oluyor. Sorun olmaz arkadaşlar. Bunu çıkışta ördüğüm için şimdi örmeden sağ şişimi aldım. Bu sırada düğme iliği yapalım. 6 sıra haroşa olmuş. 3 ilmek örüyorum. Bakın 2, 3 ilmek ördükten sonra şişime doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamızı yaptık. Düğme iliğimizi de açtık. Bu sırada ön yüzden düz örüyorum. Evet. Düz örerek ilerliyorum. Rova artırmamızı 3 defa yapacağız. Birincisini yaptık. Evet. Son 7 ilmek kalana kadar düz örelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Son 7 ilmeğimde haroşa ördüm. Arka yüzdeyim. Baştaki 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Çıkışta ördüğüm için son ilmeğimi şimdi örmeden sağ şişimi alıyorum. 7 ilmek haroşam örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra desenimi yapacağım. Desenime başlayacağım. Ters örüyorum. Düz ilmeklerimi terse çeviriyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra desenime hazırlık yapıyorum. İpi kendime doğru aldım, ters öreceğim ama sıradaki ilmeği böyle 2 defa dolayıp ters örüyorum. 2 tane normal şekilde ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi 2 defa dolayıp ters örüyorum. Bir tane normal şekilde ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi 2 defa dolayıp ters örüyorum. 2 tane normal şekilde ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi 2 defa dolayıp ters örüyorum. Desenime hazırlık yapıyorum. Evet, dikkat ederseniz 2 defa doladığımız ilmeklerin arasında bir tane normal ters var, diğerinde 2. 1, 2, 1, 2 o şekilde ilerliyor. Evet. Şöyle en son 2 dolayıp ters örmüştüm. Şimdi bir tane
normal şekilde ters ördüm. Burada 2 tane ördüğüm için şimdi tek ördüm. 2 defa dolayıp ters ördüm. 2 tane normal şekilde ters örüyorum. Bir tane 2 defa dolayıp ters örüyorum. Bir tane tek şekilde ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane bakıyorum burada tek örmüşüm. Şimdi 2 tane tek normal şekilde ördüm tersimi. 2 dolayıp ters örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm. Bakın burada karıştırsanız bir öncesine bakın. Burada bir tane tersim var. Şimdi 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. 2'yi yapmışım en son. Şimdi tek ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm. Bir tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane ters ördüm. Evet, eminim anladınız arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yani son 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 2 doladım, ters ördüm. 2 tane tek ters ördüm. Son ilmeğimi de 2 dolayıp ters ördüm. İlmek sayımız orantılı olduğu için desenimiz tam denk geldi. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek şöyle sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet. 7 ilmek haroşamı beyaz ipimle örüyorum. Burada renkli ipime geçeceğim ama buradaki ilmeği arkadaşlar 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Sarı ipimi aldım. Şimdi ne yapmıştık onu anlatayım. 7 ilmeğimizi ördük. 2 doladığım ilmeği tek ilmeğe düşürüp sağ şişimi aldım. Sarı ipimi alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 doladığım ilmeği görünce onu teke düşürüp sağ şişimi alıyorum. Bu arada tek olan ilmeğe desen yapacağız. Bakın burada tek bir tane ilmeğim var. Ona giriyorum. Örüyorum. Bakın düz ördüm. Sol şimdiden ilmeğimi çıkarmıyorum. İpimi öne aldım. Sonra girip ters ördüm. Bir ilmek daha çıkardım. İlmeği sol şimdiden hala çıkarmıyorum. Sonra yine giriyorum. Düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıradaki 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ işimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 sardığım ilmeği teke düşürüp örmeden sağ işimi alıyorum. Burada tek ilmeğim var. Ona desen yapacağım. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Girdim, düz ördüm. Sol şimdiden ilmeğimi çıkarmıyorum. İpimi öne alıp bu sefer ters örüyorum. İpimi arkaya alıp tekrar girip düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 doladığım ilmek var. Onu teke düşürüyorum. 2 düz örüyorum. 2 doladığımız ilmekleri hep teke düşürüp sağ şişimizi alıyoruz. Burada tek ilmeğim var. Ona giriyorum. Düz örüyorum. İpimi öne aldım. Tekrar girdim. Ters ördüm. Sonra ipimi arkaya aldım. Düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi aldım. 2 düz örüyorum. 2 doladığım ilmeği teke düşürüyorum. Burada tek ilmeğim var. Ondan 3 ilmek çıkartacağım. Girdim, düz ördüm. İlmeğimi ipimi öne aldım. Ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ördüm. Ve sol şimdiden ilmeğimi bıraktım. 2 doladığım ilmeği teke düşürüyorum. 2 düzümü örüyorum. Görüntüsü bu şekilde olacak. Evet. 2 doladığım ilmeği teke düşürüyorum. Burada tek ilmeğim var. Onun içine girip düz örüyorum. İpimi öne alıp ters örüyorum aynı ilmeği. İpimi arkaya alıp düz örüyorum. Model çok güzel arkadaşlar. Zor değil.
eliniz alışır. Kolay bir model. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi alıyorum. 2 düz örüyorum. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi alıyorum. Sırada tek ilmeğim var. Bu ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Önce düz, sonra ters, sonra ipimi arkaya alıp düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. 2 sardığım ilmeği teke düşürüyorum. 2 düz. 2 sardığım ilmeği teke düşürüyorum. Sağ şişimi alıyorum. Burada bir ilmeğim var. Bu ilmeğe girip ilk önce düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp ters örüyorum. İpimi arkaya alıp düz örüyorum. 2 sardığım ilmeği teke düşürüp sağ şişimi alıyorum. 2 düz. Evet, bu sıram bu şekilde ilerliyor. Eminim anladınız arkadaşlar. Tek olan ilmeklerden 3 ilmek çıkartacağız. 2 sardığımız ilmekleri teke düşürüp sağ şişimizi örmeden alacağız. 2 tane yan yana düz ilmeğimizi öreceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 2 ilmek sarı ördüm. 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 7 ilmek haroşamı da şöyle ipimden şu kadar yumak yaptım arkadaşlar. Bunları da bu ipimle öreceğim. Evet, şöyle ilmek sayısını ayarladığımız için tam denk geldi. En son bu şekil olması lazım. Yani 2 ilmek sarıdan sonra siz tabi hangi renk yaptıysanız bir tane de uzun ilmek örmeden sağ şişimi aldım. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Yedi ilmek haroşamı örüyorum beyaz ipimle. Evet, 7 ilmek haroşamı ördüm. Şöyle burada bu iki ipi birbirine bağlayacağım. Hatta şöyle sarıyla beyazı bağlayayım. Pardon. Şöyle. Evet. Beyaz ipimi bu şekilde bırakıyorum. Sarıyı şöyle alttan yukarıya doğru aldım. Çapraz şekilde aldım ki güzel dursun. Orada boşluk oluşmasın. Burada örmeden aldığım ilmeği yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Arka yüzdeyiz. Sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Bu 2 ilmeklerimizi ters öreceğiz. Beyaz ilmeğe gelince ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 tane ilmeğe gelince bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Onları da düz örüyorum. Bakın düz örüyorum. 1 2 3. İpi kendime doğru aldım. Beyaz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 sarı ilmeğe gelince onları ters örüyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Karşımda 3 tane sarı ilmek var. Onları düz örüyorum. 3 ilmek olunca düz öreceğiz. Beyazları örmeden alacağız. İpi kendimize doğru alıp 2 ilmekleri yani 2 sarı ilmeği ters öreceğiz. Beyazları örmeden alıyorum. 3 ilmeği görünce 3 sarı ilmeği görünce düz örüyorum. Beyaz ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden alıyorum. 2 sarı ilmeği görünce de onları ters örüyorum. Beyazı örmeden alıyorum. 3 sarıyı düz örüyorum arka yüzden. İpi kendime doğru alıp beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Sarı 2 ilmeğimi ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 sarı ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmeklerimizi arka yüzden düz örüyoruz. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. 2 sarı ilmeğimi ters örüyorum. Evet, bu şekilde ilerliyor modelimiz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet. Arka yüzden sıranın sonuna yaklaştım. En son sarı 2 ilmeğimi ters ördüm. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Burada başlarken şöyle sarı ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bıraktım. Başlarken sarı ipimizi burada bırakmıştık uç kısmını. Bunu beyaz ipime bağlıyorum. Şöyle bağlayalım. 2 düğüm atacağım.
Burada beyaz ipime geçeceğim çünkü kenar patımı öreceğim. Sarı ipin beyaz ipin üstüne aldım. Beyaz ipimi bu şekilde aldım. Ve arkaya atıyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa yapıp sıramı tamamlayacağım. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra beyaz ipimi şöyle bakın. Çapraz şekilde şu şekilde bakın. Sarının üstünden geçiriyorum. Sarıyı alttan yukarıya alıyorum. Ki delik oluşmasın. Yine beyaz ilmekleri örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada 2 düz ilmeğim var. Sarı düz ilmeğim. Onları düz örüyorum. 1, 2. Beyaz ilmekleri örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ters ilmeğim var. Karşımda onları yine ters örüyorum. 1, 2, 3. Beyaz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Karşımda 3 ters ilmek var. Sırayla ters örüyorum. 2, 3. Beyaz ilmekleri örmeden alıyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ters ilmeğimi de sırayla ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım. 2 düzümü ördüm. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım. 3 tersimi ördüm. Beyaz ilmekleri örmeden alıyoruz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. 2 sarı ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi beyaz ilmeğimi örmeden aldım. Burada sarı ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alacağım. Yine çapraz şekilde tutuyorum. Şöyle. Çaprazlayıp beyaz ipimi yukarıya aldım. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladık. Çevirdim. Arka yüze geçtim. 7 ilmek haroşam örüyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra beyaz ipimi şöyle bırakıyorum. Yine dediğim gibi şöyle çapraz şekilde alın arkadaşlar. Sarı ipimi çapraz şekilde aldım. Beyaz ipimi örmeden aldım. Sarı 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2. Beyaz ilmeğimi yine örmeden ipi kendime doğru alıp örmeden sağ işimi alıyorum. Şimdi karşımda 3 tane beyaz ilmeğim var. Bu 3 ilmeği zaten 2 tanesini artırmıştık. İpi kendime doğru alıp bu 3 ilmeğin üçünü bir ters örüyorum ki ön yüzde bombeleşme olsun. Yani desen olursun. Üçünü bir ters ördüm. Yani tek ilmeği yine düşürmüş oldum. İpi kendime doğru aldım. Beyaz ilmeği örmeden aldım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım. Karşında yine 3 düz ilmeğim var arka yüzde. Bu üçünü bir ipi kendime doğru alıp ters örüyorum. Beyaz ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden alıyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Sarı ilmeklerimi, beyaz ilmeklerimi örmeden alıyorum. 3 düz ilmeği görünce ipi kendime doğru alıp üçünü bir ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters ilmeğim var. 2 ters ilmeklerimizi örüyoruz. Beyaz ilmeği örmeden alıyoruz. 3 düz ilmeği gelince üçünü bir ters örüyorum. Evet, şöyle ön yüzde bombeleşme olsun diye. Yine söylüyorum, beyaz ilmeği örmeden aldım. 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz ilmeğimi gelince ipi kendime doğru alıp üçünü bir ters örüyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 2 ters ilmeğimi ördüm. Arka yüzde sıranın sonundayım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Burada sıradaki beyaz ilmeğimi örmeden aldım. Ve beyaz ipimi alacağım. Yine şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Şöyle çapraz şekilde aldım. İpimi arkaya aldım. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp
Sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, bu sırada beyazla devam edeceğiz. Yine şöyle ama şöyle ben yine şöyle bu şekilde çaprazlama yapacağım ki delik oluşmasın. Beyaz ipimle buradaki uzun ilmeğimi bırakıyorum. Artık desenime şeklini vereceğim. Beyaz uzun ilmeği bıraktım. 2 sarı ilmeği örmeden sağ işime aldım. Diğer beyaz ilmeğimi de bıraktım. Baştaki uzun beyaz ilmeğimi sol işime geçirdim. Bu 2 sarı ilmeğimi de sırayla sol işime aktardım. Öndeki olan şöyle bakın. Bu beyaz ilmeğimi alıp sol işime aktardım ve sırayla düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, şeklini aldı. Burada 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüştük. Arka yüzde onu düz örüyorum. Onu tek ördükten sonra yine karşımda 4 ilmek var. Bir beyaz, 2 sarı, bir beyaz. Beyaz ilmeği şişinden bırakıp öne bırakıyorum. Alıp öne bırakıyorum. 2 sarı ilmeğimi örmeden sağ işime aldım. Diğer beyaz ilmeğimi de öne bıraktım. Baştaki beyaz ilmeği sol işime geçirdim. Sağ işindeki 2 ilmeğimi sol işime aktardım. İkinci beyaz ilmeği alıp sol işime aktarıyorum ve sırayla düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, ikinci desenimi de yaptım. Burada tek ilmeğim var. Onu da düz örüyorum. Yine karşımda bir beyaz, 2 sarı, bir beyaz ilmek var. Beyaz ilmeği öne bıraktım. Sarı ilmekleri örmeden sağ işimi aldım. Diğer beyaz ilmeği de alıp öne bıraktım. İlk beyaz ilmeği sol işime geçirdim. 2 sarı ilmeğimi de sol işime aktarıyorum. Arkadaki beyaz ilmeği bu şekilde alıp sol işime aktardım. Ve sırayla düz örüyorum. Evet, görüntüsü bu. Tek olan ilmeğimi düz örüyorum. Beyaz ilmeğimi yine desen yapacağız. Sol işinden aldım. Öne bıraktım. 2 sarı ilmeğimi örmeden aldım. Diğer beyaz ilmeğimi de bırakıyorum. Birinci beyaz ilmeğimi sol işime bu şekilde geçirdim. Sarı ilmeklerimi de sol işime geçirdim. Diğer beyaz ilmeğimi de alıp sol işime aktardım. Ve sırayla düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Bir tane daha göstereceğim. Tek olan ilmeğimi düz ördüm. Karşında uzun ilmek, 2 sarı ilmek, diğer uzun ilmek var. Beyazları bırakıyorum. Sarı ilmeğimi, 2 ilmeğimi sağ işime aldım. Diğer beyaz ilmeğimi de bırakıyorum. Birinci beyaz ilmeğimi bu şekilde sol şişime geçirdim. Sarı ilmeklerimi de sol şişime aktarıyorum. Diğer beyaz ilmeğimi alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. Evet, bunu da yaptık. Bir tane de konuşmadan yapacağım. Bu tek olanı örüyorum. Konuşmadan yapacağım arkadaşlar. Evet, geri hepsini sırayla düz örüyorum. Tek olan ilmeğimle düz örüyorum. Bu sıram bu şekilde ilerliyor. Bu desenden 3 tane yapacağız roba için arkadaşlar. Böyle sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim, bakın çapraz şekilde başlamıştık. Çapraz şekilde bitirdik. Şöyle burada diğer beyaz ipimi alacağım. Yine çapraz diyorum, bakın şöyle. Şöyle tutuyorum. Şöyle aldım. Bu 7 ilmeğimi diğer ipimle örüyorum. Çevirdim. Çıkış ördüğüm için şimdi örmeden alıyorum. Ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle ipi kendime doğru alıyorum. Yine değiştireceğim. Bakın şöyle şu şekilde çapraz diyorum. Şöyleydi. Şöyle yapıyorum. Burada desenimi
ön yüzde haroşa görüntüsü olsun diye düz örüyorum arkadaşlar. Evet, başta olduğu gibi bu şekilde düz örelim ki ön yüzde haroşa görüntüsü oluşsun. Evet, düz örerek ilerleyelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa yapıp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden şöyle düz örerek devam ettim. Son 7 ilmeğimde haroşa örüp sırayı tamamladım. Burada sarı ipimi kesiyorum. Sonra nasıl saklarız göstereceğim. İpin fazlalıklarını. Şimdi roba artırması yapacağız ama 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düğme iliğinde 13 sırada bir açacağız. Evet, 7 ilmek haroşadan sonra düz örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İpi kendime doğru alıyorum. Yine iplerimi değiştireceğim. Şöyle bakın, çapraz şekilde aldım. Burada ters öreceğim zaten. Evet, ters öreceğim. O yüzden ipim kendime doğru olsun. Ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Son 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Evet, arka yüzden ters örerek ilerledim. Son 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi çıkışta ördüğüm için şimdi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. İkinci roba artırmamızı yapacağız. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 düz ilmekten sonra bir doladım. 2 ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmek ördüm, bir doladım. Evet, 2 ilmek ör, bir dola. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Bir doladım, 2 ilmek ördüm. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle 2 ilmek ördüm, bir doladım. Şöyle 2 ilmek örüyorum ama burada bir tane tek kalıyor arkadaşlar. O yüzden ne yapalım? Doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum ve tek olan ilmeğimi örüyorum. Desenim tam denk düşsün. Şöyle şimdi çapraz şekilde yine diğer beyaz ipimi alıyorum. Diğer beyaz ipimle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet. Desenimiz 5 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Şöyle siz farklı sayılarda yaptıysanız 5 5 5 şeklinde sayın arkadaşlar. Fazlaysa eksiltme yaparsınız. Dediğim gibi farklı sayıda yaptıysanız, ama benimle aynı yaptıysanız bana uyun arkadaşlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra ipi kendime doğru aldım. Yine değiştireceğim ipimi. Bunu alttan yukarıya alıyorum. Ve burada ters örüyorum. Evet, desenimin arkasına ters örüyorum. İkinci roba artırmamızı da yapmış olduk. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sıramızı tamamlayalım.
Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Desenimizi ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Ama yine de göstermek istiyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. 3, 6, 7. 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, hiçbir işlem yok. Desenimizin üzerine düz örerek ilerleyeceğiz. Son 7 ilmeğimizi örmeden önce ipimizi değiştireceğiz arkadaşlar. İpimizi değiştirelim. Son 7 ilmeğimizi haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de 7 ilmekten sonra ters örerek ilerleyeceğiz. Son 7 ilmeği haroşa örüp sırayı tamamlayacağız. Yani 2 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüm. Şimdi diğer desenimizi, yani buradaki yaptığımız gibi desen yapacağız. Bu ön yüzde ters örerek başlamıştık. O sıradayız. Nasıl başlayacağız? Ne zaman başlayacağız? Onu anlatacağım arkadaşlar. Şöyle tersini çevirelim. Tersini çevirdim. Buradaki ters sıralarını sayalım. Bakın. Tersinde buradaki ters sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ters görüntüsü olmuş. Buradan da anlayabilirsiniz. Hani karıştırırsanız diye söylüyorum. Evet, görüntüsü bu. Beyaz ipimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada siz artık kendiniz yapın diye ilkini anlattım. Bunda sıraları vereceğim arkadaşlar. Size daha iyi anlatabilmek adına. Artık kendiniz yapacaksınız bundan sonra. O yüzden 7 ilmekten sonra, 7 ilmek haroşadan sonra bu desenimin birinci sırası. Şu ters sırasıyla başlıyoruz. Evet, ters örüyorum. Bu şekilde ters örüyorum. Ön yüzden birinci sırayı ters örüyoruz. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, sırayı tamamladım. Son 7 ilmeğimi de haroşa ördüm. Şöyle çeviriyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ipi kendime doğru aldım. Yine dediğim gibi ipimi değiştireceğim. Şöyle çapraz şekilde değiştiriyorum. Ne yapıyorduk? Hatırlarsanız 2 defa dolayacaktık. Arka yüzde ikinci sıradayız. İlk ilmeği 7 ilmekten sonra ilk ilmeğimi 2 kere dolayıp çekiyorum. Sonra 2 tane normal şekilde ters örüyorum. Sonra 2 defa dolayıp ters örüyorum. Bir tane normal şekilde ters örüyorum. 2 tane dolayıp ters örüyorum. 2 tane normal şekilde ters örüyorum. Bir de 2 defa dolayıp ters örüyorum. Bakın en son 2 tane tek ters örmüşüm. Şimdi bir tane ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 2 defa dolayıp ters ördüm. 2 tane normal şekilde ters ördüm. 2 defa dolayıp ters. Evet, bir sorun oluştu, kusuruma bakmayın. Ne yaptık? En son 2 defa dolayıp ters ördük. Öncesinde de 2 tane tek tersim var gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane tek ters örüyorum. Bir tane 2 defa dolayıp ters örüyorum. 2 tane tek ters örüyorum. Bir tane 2 defa dolayıp ters örüyorum. Bir tek ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. 2 tane tek ters örüyorum. 2 defa dolayıp ters ördüm. Bir tek ters ördüm. Yani 2-1 2-1 şeklinde ilerliyor terslerimiz, normal terslerimiz. Aralarda da 2 defa dolayıp ters örüyoruz. Sonra tek ters örmüşüm. Ondan sonra 2 dolayıp ters örüyorum. 2 tane tek ters örüyorum. 2 defa dolayıp ters örüyorum. Bir tane tek ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm. Bakın en son tek ters örmüşüm. Yani 2 tane öreceğim. Burada. 2 dolayıp ters ördüm. Bir tane tek ters örüyorum. 2-1 2-1 şeklinde ilerliyor. Dediğim gibi normal ters ilmeklerim. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Arka yüzden ikinci sırada sıranın sonuna yaklaştım.
Sonra bir tek ördüm. Tek ters ördüm. Sonra 2 defa doladım, ters ördüm. Burada ilmek sayım 2 tane fazla geldi arkadaşlar. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Çünkü desenimin denk gelmesi lazım. Sonra bir tane tek örüyorum. Sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 ilmek fazla geldi. 2 ilmek de eksiltip desenimi ayarladım. Kalan son 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Son olarak ne olacak? Farklı sayılarda yaptıysanız 2 tane tek ters öreceğiz. Sonunda da 2 defa dolayıp çektiğimiz ters öreceğiz. Ve kalan 7 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamladım. Evet. Çevirdim. Yanlış yapmadığınıza dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bakın 1 2 1 2 o şekilde bakabilirsiniz. Ön yüzdeyiz. Burada 7 ilmek haroşamı örüyorum. Modelimin 3. sırası, desenimin 3. sırası. 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 defa doladığım ilmeği sağ şişime aldım. Burada diğer rengimi alıyorum. Evet. Pembe renk ipimi aldım. Burada ne yaptık onu söyleyeyim. Önce 7 tane haroşamı ördükten sonra 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişime aldım örmeden. Sıradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Burada tek olan ilmeğe girip 3 ilmek çıkartacağım. Burada yaptığımız gibi girdim, düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine aynı ilmeğe girip ters örüyorum. Sonra tekrar giriyorum. Düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeği teke düşürüp örmeden sağ şişime aldım. İki ilmek düz örüyorum. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişime aldım. Karşında bir ilmek var, bir düz ilmek var. Girdim, düz ördüm, ipimi öne aldım ve girip ters ördüm. İpimi arkaya aldım, girdim, düz ördüm. Evet, bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişime aldım. 2 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tek düz ilmek var karşımda. O ilmeğe girip düz örüyorum. Sonra ters örüyorum aynı ilmeği. Sonra ipimi arkaya alıp aynı ilmeği düz ördüm. 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 düz. Modelimin 3. sırası bu şekilde ilerliyor. 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Buradaki tek ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 düz. Doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tek olan ilmeğe girip bir düz, bir ters, bir düz şeklinde ördüm. 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 2 düz ördüm. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. 2 doladığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Burada tek ilmeğim var, ona girip ilk önce düz, sonra ters, sonra düz örüyorum. 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 doladığım ilmeği teke düşürüp sağ şişime aldım. 2 tane düz. 1 2. Evet, eminim anladınız arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, modelimin 3. sırasının sonuna geldim. Şöyle son olarak burada 2 sardığım ilmek var. Teke düşürüp sağ şişime aldım. Kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipimi bakın şöyle çapraz şekilde tutuyorum. Yukarıya alıyorum. 7 ilmeğimi haroşa örerek sırayı tamamladım. Evet, 3. sıramızı diğer rengimizde yaptık. Çevirdim.
Arka yüzden 4. sıra. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. İpi kendime doğru aldım. Burada pembe ipimi alacağım. Şöyle çapraz şekilde. Şöyle bazen kafam karışıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet şöyle. Şöyle 2 sarayım olmazsa. Evet. Örmeden aldığım ilmeği ipi kendime doğru alıp yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada 2 tane ilmeği görünce onları ters örüyorum. Beyaz ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden alıyorum. İlmeğim 3 tanesi, bunları düz örüyorum. 1, 2, 3. Beyaz ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İlmeğim 2 tane pembe ise ya da sizinki hangi renkse 2 tane ise onları ters örüyorum. Beyaz ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden alıyorum. Pembe ipimde ilmeklerim 3 tane, gördüğünüz gibi onları düz örüyorum. 3 ilmekse düz örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane pembe var karşımda, onları ters örüyorum. 2 tane olanları ters, 3 tane olanları düz öreceğiz. Beyaz ilmeği örmeden aldım. Karşımda 3 tane ilmek var. Sırayla düz örüyorum. 2, 3. İpi kendime doğru aldım. Beyaz ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği gördüm. Onları ters örüyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. Karşımda 3 pembe ilmek var. Onları düz örüyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. 2 tane pembe ilmeğimi görünce ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. Karşımdaki 3 ilmeği düz örüyorum. 3 tane olanları düz, 2 tane olanları ters. Beyaz ilmekleri de örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, arka yüzden sıranın sonuna yaklaştım. Burada 2 ilmeğim kaldı pembe. Onları ters örüyorum. Burada şöyle bu 2 ilmeği bağlayayım bu sefer. İpi bağlayayım, pardon. Evet, birbirine bağladım. Burada sıradaki ilmeği, beyaz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şöyle yine çapraz şekilde çevirip ipimi arkaya alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. 4. sıramızı tamamlamış olduk. Desenimizin 4. sırası. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıra. Beyaz ipimle 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Beyaz ipimi şöyle bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. Çapraz şekilde çevirip aldım, delik oluşmasın diye. Beyaz ilmeğimi görünce örmeden sağ şişimi aldım. Karşımda 2 düz ilmeğim var, düz örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ters ilmeğim var, ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 düzümü örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ters ilmeğimi örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 düz. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Karşımda 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Evet, modelimin 5. sırası bu şekilde ilerliyor. Beyaz ilmekleri yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Burada beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipimle öreceğim. Şöyle çapraz şekilde beyaz ipimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, 5. sıramızı tamamladık. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 6. sıra, desenin 6. sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İpi kendime doğru alıyorum. Burada pembe ipimi alıyorum şöyle. Yine beyaz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum.
Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Karşımda 3 düz ilmek var. Bu 3 düz ilmeğin üçünü bir ters örüyorum. Yani 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Üçünü bir ters ördükten sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki beyaz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Karşımda 3 düz ilmek var. Üçünü bir ters örüyorum. 3 ilmeği teke düşürdük. Beyaz ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 tersimi örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Karşımda 3 düz ilmek var. Üçünü bir ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 2 ters. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 düz ilmeğin üçünü bir ters örüyorum. Evet. İki ters. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. 3 düz ilmeğe gelince üçünü bir ters örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 6. sıranın sonuna yaklaştım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle beyaz ipimi alacağım. Şöyle çapraz şekilde beyaz ipimi aldım. Buradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, ön yüzde 7. sıradayız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yedi ilmek haroşadan sonra burada artık desenimizi oluşturacağız. Bu uzun beyaz ilmeğimi bırakıyorum. 2 pembe ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer uzun beyaz ilmeğimi bıraktım. Sol şişimde ilk beyaz ilmeğimi aldım. Sağ şişimdeki 2 ilmeği de sol şişime aktarıyorum. İkinci beyaz ilmeğimi alıp sol şişime aktarıyorum. Böyle çapraz olacak. Sırayla bu 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Görüntü bu. Sıradaki tek ilmeği düz örüyorum. Yine karşında 4 ilmek var. Beyaz uzun ilmeği bırakıyorum. 2 pembe ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Diğer beyaz ilmeği de bırakıyorum. Baştaki beyaz ilmeği sol şişime geçirdim. 2 pembe ilmeğimi de sol şişime aktardım. İkinci beyaz ilmeğimi alıp sol şişime geçiriyorum ve sırayla düz örüyorum. Modelin 7. sırası bu şekilde. Sıradaki 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüştük. Onu düz örüyorum. Yine çaprazlama yapacağım. Beyaz ilmeği bıraktım. 2 pembe ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Diğer beyaz ilmeği de bıraktım. Baştaki beyaz ilmeği sol şişe geçirdim. 2 pembe ilmeğimi de sol şişime aktardım. İkinci beyaz ilmeğimi önden alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Yine çaprazlama yapacağım. Görüntü böyle arkadaşlar. Gördüğüm çok hoş oluyor. Pembe de yakıştı. Evet, beyaz ilmeğimi bıraktım. 2 pembe ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer beyaz ilmeğimi de bırakıyorum. Birinci beyaz ilmeğimi aldım. Sol şişime geçirdim. 2 pembe ilmeğimi de sol şişime aktardım. Diğer beyaz ilmeğimi alıp sol şişime geçirdim ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim. Modelimin dediğim gibi 7. sırası bu şekilde olacak. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 7. sıranın sonuna geldim. Şöyle burada yine
iplerimi değiştiriyorum çapraz şekilde. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde desenimin son sırası 8. sıradayım. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İpi kendime doğru aldım. Yine ipimi değiştireceğim. Şöyle çapraz şekilde diğer ipimi alıyorum. Evet, ipi arkaya aldım. Bu sırada ön yüzde haroşa görüntüsü oluşsun diye düz örüyorum. Evet, düz örerek ilerliyorum. Şöyle. Son 7 ilmek kalana kadar düz örelim. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 8. sırayı tamamlamak üzereyim. Şöyle ipi kendime doğru alıyorum. Yine burada şöyle çaprazlama yapacağım. Açıklık olmasın diye ipimi arkaya alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi de şöyle çektireyim. Haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, şöyle ipimi biraz uzun bırakıp keseceğim, sonra saklarım. Evet, ikinci desenimi de tamamladım. Şimdi 3. rova artırması yapacağız. Öncesinde 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Dediğim gibi ön yüzden düz. Burada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ön yüzden düz öreceğiz. Son 7 ilmeği haroşa örüp sırayı tamamlayacağız. Arka yüzden de 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerleyeceğiz. Son 7 ilmeği haroşa yapıp sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi 2 sıra önden düz, arkadan ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şuradaki ipim çekince saklanıyor arkadaşlar. Şöyle çirkin durduğuna bakmayın, sonra düzelteceğiz. Evet, bir sıra ön yüzden düz, bir sırada arka yüzden ters ördüm. 2 sırayı tamamlamış oldum. Şimdi artırmamızı yapacağız. Bu sırada düğme iliğini de sayalım. 13 sıra olmuş mu? Bakın, düğme iliğinden sonraki haroşa sıralarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13 sıra örmüşüz. Yeterli. İkinci düğme ilini de açalım bu sırada. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek örüyorum. 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, düğme iliğini, ikinci düğme iliğini açmış olduk. 7 ilmek oldu. 3, 6, 7 ilmekten sonra 2 örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek 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 ördüm. Bir doladım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle göstereyim. En son doladıktan sonra 2 ilmek ördüm, doladım. Burada 3 ilmeğim kaldı. Şöyle sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan ilmeğimi de örüp rova artırmamı tamamladım. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Şöyle yine diğer ipimi alıyorum çapraz şekilde. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Şişimde toplamda son artırmamızı yaptık. 205 tane ilmek var arkadaşlar. Evet, şöyle çevirdim.
Desenimden de 2 ilmek fazla olacak. Onu da sonraki sıralarda eksilteceğiz ya da kurarken eksiltiriz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldığım 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7. Arka yüzde desenimin artırma sırasının konuşamadım, özür dilerim. 4. sırasındayız. Roba artırmasını diyelim. Evet, ters örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyoruz. Evet, son 7 ilmeği de haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3. Düğme ilmeğimiz oluşmuş gördüğünüz gibi. 3, 6, 7 ilmek ördükten sonra düz örüyorum. 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Evet. Düz örerek ilerleyelim. Son 7 ilmek de haroşa olacak. Arka yüzden de ters öreceğiz. Yine başta ve sonda 7 ilmek haroşa. 2 sıramızı tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüm. Şimdi 3. desenime başlayacağım. Yani bu ikisini nasıl ördüysem aynı şekilde öreceğim. Sadece desenimin denk düşmesi için size şöyle kısaca göstereceğim arkadaşlar. Desenimin 1. sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. 7 ilmek haroşamı ördüm. 7 ilmek haroşadan sonra ters örüyorum. Desenimizin 1. sırasında ters örmüştük. Bu bölümü de 6 sırada tamamladık. Evet. Ters örerek ilerliyorum. Ters örelim arkadaşlar. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzdeyiz. Desenimin 2. sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle iplerimi değiştireceğim. Çapraz şekilde aldım. Şöyle. Evet, burada şöyle 2 tane fazlam var. O yüzden 2 ilmeğe bir girip 2 doluyorum ve çekiyorum arkadaşlar. Ters örerken 2 dolayıp çektim. Bir anda da eksiltme yaptım. 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. Şurada bakın, en son 2 tane ters örmüşüm. Şimdi bir tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. Bir tane ters ördüm. 2 dolayıp ters ördüm. 2 tane ters. 2 dolayıp ters. Bir tane ters. 2 dolayıp ters. 2 tane ters. Bu şekilde benim gibi böyle konuşarak yaparsanız karışmıyor arkadaşlar. Böyle yaptığınızı söyleyerek yaparsanız karışmıyor, bakın. 1 2 1 2 o şekilde ilerliyor. 2 dolayıp ters, bir tane ters. 2 dolayıp ters, 2 tane ters. 2 dolayıp ters, bir tane ters. Karıştırırsanız geriye bakın. 2 dolayıp ters, 2 tane ters örüyorum. 2 dolayıp ters ördüm, bir tane ters örüyorum. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim, sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son bir ördüm. 2 doladım. 2 tane ters örüyorum. Şöyle 3, 6, 7. Burada 2 ilmeğim var.
bir ilmek olması lazım. O yüzden ikisini bir ters örüyorum ve 2 doluyorum. 2 dolayıp ters örüyorum. Evet. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 3. sıradayız. Diğer rengimize geçeceğiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra sarı ipimi alıyorum. Şöyle. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Tek tele düşürüp sağ şişimi aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2. Sıradaki ilmeği örmeden tek tele düşürüp örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada bir ilmek var. O ilmeğe girip 3 ilmek çıkartacağım. Artık bilirsiniz. Bir ters, bir düz ördüm. Sıradaki ilmeği teke düşürüp örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeği teke düşürüp örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Sıradakini örmeden sağ şişimi aldım. Tek ilmeğim var. Bu ilmeğe girip 3 ilmek çıkartıyorum. Yani modelimizin 3. sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim. Videoyu geriye de alabilirsiniz. Bu pembe sırasında, pembenin 3. sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yaparsınız. Sonra 4. sıraya geçersiniz. Eminim yaparsınız çünkü 2 defa yaptık aynı işlemi. Ama burada her sırayı saydığım için daha net anlarsınız arkadaşlar. Desenimizi tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, tamamen yapalım. Dediğim gibi sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi desenimi tamamladım. Sonra da arka yüzden düz ördüm ki ön yüzde haroşa görüntüsü olsun. Yani desenimin 8. sırasını ördüm. Şimdi önler, kol, arka beden kaç ilmek olacak onu ayarlayacağız. Burada şu desenin aynısını yapacağız. Kol ucunu da haroşa yapacağız. Bu deseni yaparken artıracağız ama eksiltme yapacağız ki ilmeklerimiz dengelensin. Bundan sonra artırma yapmayacağız. Sadece robayı bitirdikten sonra kol evinin altında 7 ilmek sağ kolun altında, 7 ilmek sol kolun altında artırma yapacağız. Ön beden için 30 ilmek ayarlayacağım arkadaşlar. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 ilmek ön beden için ayarladım. 30 ve 31. ilmek arasına işaretleyici koydum. Kol için de 45 ilmek ayarlamak istiyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Evet, 45 ve 46. ilmek arasına işaretleyici koyacağım. Şöyle. Evet, kol evinde 45 ilmek ayarladım. Şişimde de toplamda 103 ilmeğim var arkadaşlar. Buradan da 30 ilmeğimi ayarlayacağım. Diğer 30 ilmeğimi arka bedeni yapmayacağım. Sonra yapacağım. Sayacağım. Evet, diğer tarafa geçtim. Diğer önü 30 ilmek ayarlayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Evet, işaretleyicimi alıyorum. Diğer ön bedenimizde 30 ilmek olarak ayarladık. Kol evinde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Evet. Kol evinde 45 ilmek olarak ayarladık. Arka bedenimizde de 53 ilmek olması lazım. Sayalım. Bakın arka bedeni sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 52, 53. Evet, arka bedende 53 ilmek oldu. Dediğim gibi robayı tamamladıktan sonra kol altında artırma yapacağız. Toplamda 14 ilmek artıracağız inşallah. Evet, şimdi burada bu 30 ilmek üzerinde desenime devam edeceğim. Yani bu işlemi yapacağım arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra zaten 2 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. O yüzden bu sırada hiçbir işlem yok. Burada birinci sırada yaptığım işlemi yapıyorum. Siz de işaretleyici koyun arkadaşlar. Karıştırmamak için işaretleyici koyun. 30 ilmek ördükten sonra şöyle 30 ilmeğimi ördüm, işaretleyicim sağ şişimi aldım. 45 ilmeğimi örüyorum. Bunlar haroşa olacak. Haroşayı ters örenler ters örsünler. 3, 4, 5 sayarak da yapabilirsiniz. Ben işaretleyici koyduğum için saymayacağım. Evet, 45 ilmeğimizi örelim, sonrasını göstereceğim. Özür dilerim, hatta göstermeme gerek yok çünkü desen yok arkadaşlar. 45 ilmek haroşa, arkada 53 ilmek düz, kol evi için 45 ilmek haroşa, ön beden için 30 ilmek düz öreceğiz. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa zaten bilirsiniz. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine ipimi değiştiriyorum. Bunu üste aldım. Şunu alttan yukarıya alıyorum. Ters örüyorum arkadaşlar. Yani haroşalarımla birlikte 30 ilmeğimi, haroşalarımı 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ters örerek ilerliyorum. İşaretlediğim yere kadar ters öreceğim. Evet, toplamda 30 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi işaretleyicim sağ şişimi aldım. Kol evi için 45 ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşayı düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. 45 tane ilmeğimizi haroşa örelim. Evet, arka yüzden 45 ilmek haroşamı ördüm. İşaretleyicim sağ şişimi alıyorum. Şimdi arka beden için 53 ilmeğimi ters örüyorum. Evet, 53 tane ilmeğimizi ters örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, 53 ilmeğimi ters ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Kol evi için 45 ilmeğimi haroşa örüyorum. Evet. 45 ilmeğimizi haroşa örelim. Evet, 45 tane ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi işaretleyicim sağ şişimi alıyorum. 30 ilmeğimi de kalan 30 ilmek diyorum ama 28 ilmeğimi ters örüyorum. Ondan sonra kalan 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Şöyle hızlı örüyorum göstermek adına. 28 değil arkadaşlar. Evet, 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, 28 dedim, özür dilerim. 23 ilmeğimi ters ördüm. Kalan 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamladım. Evet, şimdi ne yapacağız? Şöyle göstereyim.
7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz ördüm. 2 düz ördükten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, ilmek sayısı dengelensin diye ikisini bir ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Buradaki desenime benzesin diye. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz örüyorum. Ve bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, şöyle bir bakayım. Doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. İlmek sayım 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, yine 30 tane oldu. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Kol evini yani 45 ilmeğimi haroşa öreceğim. Burada hiçbir işlem yok. Desen yapmıyorum. Evet, 45 ilmeğimizi haroşa örelim. Arka bedenin desenini de göstereceğim. Evet, 45 ilmek haroşamı ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Arka bedene desen yapacağım yine buradaki gibi. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz örüyorum. Evet, yani 2 düz ördük. Bir doladık. Bir eksilttik. Bir düz ördük. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bu şekilde örüyoruz. Evet, düz örmeyi unutmuşum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Evet, sayarsak yine 53 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. İşaret son olarak ikisini bir ördük, bir düz ördük. O şekilde tamamladık. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Kol evi için 45 ilmeğimi haroşa örüyorum. 45 ilmeğimi örüp döneceğim. Evet, 45 ilmek haroşamı ördüm kol evi için. Şimdi ön bedene geçtim. 2 düzümü örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bu şekilde ilerliyorum. Evet. 2 ilmeğin ikisini bir ördük. Kenarda bir ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Şöyle görüntü bu. Diğer ipimi alıyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum.
arka yüzde 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Diğer ipimi alıyorum. Desenimin arkasına ters örüyorum. Bilirsiniz artık. Evet, desenimin arkasını ters ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Kol evi için 45 ilmeğimi haroşa örüyorum. Evet, 45 ilmeğimizi örelim. Evet, 45 tane ilmeğimi haroşa ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Arka bedende 53 ilmeğim vardı. Onları da ters örüyorum. Evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 53 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. 45 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Ön bedende desenimizin arkası ters. Haroşalarımız haroşa. Bu şekilde sırayı evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Şöyle göstereyim. Görüntü bu. Bu sırada işlem yok arkadaşlar. 7 ilmek haroşayı örüyoruz. Sonra desenimi ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğim. Desenimin üzerine düz örüyorum. Evet. Düz öreceğim. Haroşalar haroşa. Desenimin üzeri düz. Haroşalar haroşa. Bu şekilde devam edecek, bilirsiniz. Arka yüzden de aynı şekilde devam edeceğiz. Tersler ters, haroşalar haroşa olacak. 2 sıramızı örelim. Sonra kol kesimine başlayacağız. Evet, 2 sıramı ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüm. Desenin üzerine haroşaları da haroşa ördüm. Şimdi kolları keseceğiz arkadaşlar. 30 ilmeğimizi örelim. Evet, işaretleyicime kadar, pardon, çok özür dilerim, burada desenime başlıyordum, özür dilerim. 7 ilmekten sonra ters örüyorum. Çok özür dilerim tekrardan. 7 ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. İşaretleyicime kadar ters öreceğim. Evet, ters örerek tamamladım. 30 ilmeğimi örmüş oldum. İşaretleyicimi artık çıkartıyorum arkadaşlar. 30 ilmeği haroşalarla birlikte toplamda 30 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 oldu. Ya bu haroşalı kısmı keseceğiz arkadaşlar. Dilerseniz sayabilirsiniz. Dilerseniz saymayın ama şimdi size göstereceğim zaten. Nereye kadar keseceğimizi. Evet, haroşalı kısmı bu şekilde keserek ilerliyorum. Evet, daha çok var arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim, zaten gösteririm. Evet, haroşalı kısmı kestim. Şuradan
Bu son ilmeğim kaldı. Onu da sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bakın şu düz ilmekle birlikte bu ilmeği örüyorum. Evet, 45 ilmeğimi kesmiş oldum. Şimdi ters örüyorum. Evet, desenimin üzerine ters örüyorum. Kol evine gelene kadar ters örelim. Evet, arka bedeni ters örerek ilerledim. Şimdi kol evinde hemen sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. Evet, bu şekilde kesmeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, keserek buraya kadar geldim. Şöyle işaretleyip bırakıyorum. Burada bu ilmeğimi de kesmem lazım. O yüzden ilmeğimi sol şişime aktardım. Düz ilmekle birlikte ikisini bir kesiyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizi de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kol evini ayarlamış olduk. Video çok uzun olacak. O yüzden burada kesmek zorundayım arkadaşlar. Bugünlük yeter. İnşallah devamında bir sonraki videoda anlatacağım. Çok hoş, çok güzel. Gördüğünüz gibi. Siz örün arkadaşlar. Ben size yetişeceğim inşallah. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.